Yine çocukluğumdan bir oyunla karşınızdayım. Kaç kere bitirdim, kaç kere Bayview'un sokaklarında en iyi yarışçı oldum saymadım. Kaç kere Tokyo Drift'te gibi hissettim sayamadım. Benim için özel oyunlardan biri olan Need for Speed Underground 2 için inceleme yapmak şart oldu efendim. Yani ayrıca Underground 1'i izlen... Neyse, hemen başlayalım. Hikayemiz Eddie ve ekibini yendikten sonra Underground 1'deki Olympic City'de yapacak bir şey bulamayıp Bayview'a geldiğimizde başlıyor. Burada da tanınan bir yarışçı olduğumuz için sokak yarışçılarının toplandığı bir grup tarafından davet alıyoruz. Bu daveti kabul etmememize rağmen bir yarış teklifiyle geliyor kel bir lavuk. Kabul edip yarışa başlamışken bir süre sonra Hummer, SUV bir arabadır kendileri, tarafından neon ışıklarla görüşümüzün tamamen kısıtlanmasıyla kaza yaptırtırılırız. Kel lavuk olan Caleb'in sıfatını gondiklemek istememizden sonra Rachel'dan havalimanındaki arabasına ona götürmek üzere ödünç alırız ve oyun burada başlamış olur. Bu arada Rachel arabasını götürmeden önce 3 veya 4 yarış yapabiliyoruz. Hatta eğer yarışları yaparsak Rachel'ın telefondan bize kızdığını duyabiliriz. Hikaye başlangıcı güzel ve detay eklemek istiyorum. Oyun yapımcıları bizim Underground 1'de Skyline ile oyunu bitireceğimizi düşünüp oyunun ilk başındaki ara sahnelerde Skyline kullandığımızı göstermişler. Neden büyük bir şey diye soracaksanız ben dahil çoğu kişi oyunu Skyline ile bitirmiş olabilir. Çünkü Underground 1'deki en güçlü arabaydı kendileri, overall olarak. Her neyse hikayemiz genel olarak böyle. Daha sonrasında yavaş yavaş basamakları çıkıp kale bile son bir yarış yapıyoruz. Bunu Most Wanted oynarken fark etmiştim. Aslında Underground 2'nin hikayesi bir nevi Most Wanted'ın hikayesinin temeli gibi. Orada da hani şantaj kurmuşlardı ve Blacklist'te yükselme hikayesi vardı ya. İki oyundaki farklar sadece birinde Blacklist yok, diğerinde ise araba perte çıkmıyor. Sade ve anlaşılır objektifleri olan bir hikaye. Underground 1'de de söylediğim gibi hikaye esas amacı sağlamaz yarış oyunlarında. Olursa da tadından yenmez, oynanır. Herhangi bir eleştiri getirmeyeceğim hikaye kısmı için o yüzden. Grafikler konusunda şunu söylemek istiyorum. Ben PlayStation 2 emülatöründe oynamış olmama rağmen hiç kötü gelmedi. Hatta beğendim. Işıklandırmalar, doku kalitesi, uzak mesafe renderlaması gerçekten yerinde. Fakat PlayStation 2 emülatöründe oynayacaksanız haberiniz olsun. Bazen 60 FPS kilidi kırılıyor ve 120 FPS oyun oynuyorsunuz. Böyle oldu mu da oyun çok felaket bir şekilde hızlanıyor. Çözümü oyunu kapatıp yeniden başlatmak maalesef. Bazen de o kadar salak saçma yerlerde FPS düşüyor ki 40-50 FPS'lerde veya 30 FPS'lerde oyun oynuyorsunuz. O yüzden size tavsiyem gidin PC'den güzel güzel oyununuzu oynayın. Nereden bu güzide oyunu ödünç alabilirim diye sorarsanız da yorumlarda arkadaşın iletişim adresini paylaşacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Onun dışında bu oyunu her türlü bilgisayarda oynadım. En kötüsünden en iyisine kadar. Hiçbir zaman çökme bile yaşamadım desem olur. Optimizasyon konusunda kesinlikle bugünkü EA gibi değil. Keşke bugünkü hali geçmişteki haline örnek alsa ama zor. O tren kalkalı çok oldu. Atmosfere laf edecek biri var mı? Yani bu oyuna da laf etmeyin, gerçekten söylüyorum. Zamanda Jackson Heights'tan inerken kim kendini Tokyo Drift'te hissetmedi ki? Ben bile gaza gelmiştim ilk oynadığımda. Aşırı iyi duruyordu benim için. Bunca sene sonra oynandığında da tekrar aynı etkiyi yapamıyor. İmkansıza yakın bir şey bu. Ama şöyle bir şey var. Yine çok iyi hissettiriyor. Sadece Jackson Heights için konuşmuyorum. Oyunun her noktasını oynamak güzel hissettiriyor. URL yarışlarında bile. Yarış kısmında değineceğim. Yani gece yarışçısı olduğunuz 2004 yapımı bir oyun olsa da hissedebiliyorsunuz Bayview'da yarışırken. Çoğu insan için efsane sayılabilecek kısma yani müziklere geldik. Benim için o kadar özel bir yanı yok. Fakat soundtrack'ten 4-5 şarkı hariç hepsini seviyorum. Sizi oyuna bağlamayı 2 oyundur başarabilmişler. Rap ve rock odaklı olsa da esasında Riders on the Storm gibi parçalarıyla öne çıkan bir oyun. Yani rock'ta da eksik kalır bir yanı yok. Rise Against'ten Give It All var. Scavenger var, Kid Radio'dan ve harbi güzel şarkılar. Diğerlerine de tek tek değinmek istemiyorum. Aşırı uzar çünkü bu kısım. Havaya sokan şarkılar kesinlikle. Fazla sevmesem de şunu fark etmiştim. O kadar fazla odaklanıyorsunuz ki şarkılarla beraber oyuna. Birkaç tanesi hariç Killing Joke'un parçası ve Christopher Lovers'ın Rush Hour gibi. Bunu başarmak gerçek bir iş. Tek bir müzikle oyuncuyu oyuna bağlayabilmek gerçekten takdire şayan bir durum. Need for Speed Underground 1'den farklı olarak 3 yeni yarışımız bulunuyor. Bunlardan biri challenge sayabileceğim outrun yarışları. Neden böyle söylüyorum? Hemen geçeyim. Haritada gezinen herhangi bir yarışçıya herhangi bir noktada meydan okuyabiliyorsunuz. Bunu da geçtim. Yarış rotasını siz veya rakibiniz belirliyor. Öndeki kişi kimse arkadaki onu yakalamaya ve geçmeye çalışıyor. Eğer aradaki fark 300 metreden fazla olursa geçmiş olsun, kaybediyorsunuz. Açıkçası çok eğlenceli ama zorluğunuz zor olursa işte o zaman yapay zeka sapıtıp salak saçma virajları yüksek hızlarda alıyor ve hiçbir zaman kazanamıyorsunuz. Ekstradan yapay zeka sokarak farklı virajları da aldırtabiliyorsunuz. Orası da ayrı bir eğlenceli kısım. Yapay zekanın çok yüksek hızlara ulaşma konusunu 10 yarışın 3'ünde veya 4'ünde görebilirsiniz. Street X'ler var. Bunlarsa küçük pistlerde nitrosuz bir şekilde yaptığınız circuit yarışlardır. Çok eğlenceli olmakla beraber circuit'tan farklı olarak zorda oynuyorsanız yapay zeka feci bir şekilde sapıtıp abidik gubidik virajlarda sizi geçebiliyor. O kısımları sinir bozucu olsa da hiçbir şey olmadan sadece aynı pistte dönerek bitirdiğimiz bir modu bu kadar eğlenceli yapmaları gerçekten güzel bir nokta.
Son olarak da URL yarışları bulunuyor. Underground bir videomu izlediyseniz buradan hafif de olsa bahsettiğimi hatırlıyorsunuzdur. Burada da biraz detaylandıracağım. Underground Racing League'in kısaltımı olmakla beraber hikayedeki yarışçılarla kapışabileceğimiz ve hikayeyi ilerletebilecek yegane kısımlardandır. Haritada belli bir sayıda URL'den farklı yarış bitirdikten sonra belirir. Circuit'tan tek farkı pistte oynadığımız bu yarışlar birkaç yarışta en fazla puan toplayanın kazanmasıyla sonuçlanır. Haritaları genelde aynıdır. Çok fazla çeşitlilik yoktur ama yine de eğlencelidir. SUV yarışlarına bilerek girmedim. Güzel değiller, hiçbir şeyi de etkilemiyor desem olacak. Ama şunu söyleyeyim, SUV'lerle normal yarışları yapabilirsiniz. Eğer challenge yapmak isterseniz aklınızda bulunsun. Underground 1'de eksik olan kısmı harita çeşitliliğini gelirsem eğer, oyunda gerçekten fazla harita var. Çoğu haritada kendini oynatıyor, kısa veya uzun olması fark etmeksizin. Uzun yarışlar sanki bir yolculuğa çıkmışsınız gibi hissettiriyor. Kısa yarışlarsa eğer rakipler zorluysa çok stresli geçebiliyor. Zaten map kısa, hemen geçeyim ya da geçilmeyeyim diye. Sprint maplerine ayrı bir şekilde hayran kaldım. Şehrin içinden dışına çıkan, dışından içine giren ya da şehrin içine hiç girmeden direkt olarak dışından NASCAR edasıyla yaptığınız yarışlar. Çok çeşitli ve neredeyse hepsi çok eğlenceli. Drag maplerini de beğendim. Çevre etkileşiminin önemli olduğu yarışlar var. Yani dümdüz yolda giderken önünüze engel gelebilir. O anlamda diyorum. Bir anda tren vagonlarından birine kesebilirsiniz. Dikkatli olun. Büyük gelişmelerden biri de modifiyeler kısmından geliyor. Çeşitlilik olarak fazla. Kafanızdaki arabayı Underground 2'de yapabilme imkanınız var ve gerçekten de güzel bir şey. Spoilerların çeşitliliğinden body kitlere, body kitlerden hareketli jantlara kadar her naneyi değiştirme imkanı veriyor. Oturup saatlerinizi harcayabileceğiniz bir oyun yani. Sonra o arabanızla da yarışlar yapabilirsiniz. Hatta eğer oyunu bitirdikten sonra bir iki yarış atmak istiyorsanız ana menüdeki kısımda modifiye edip hikaye moduna girmeden de yaptığınız arabayla oynayabilirsiniz. Kesinlikle güzel bir şey bu. Ben yapar mıyım veya yaptım mı? Hayır. Ama oyuncular yapar mı yapar ve bence hoşlarına da gider. Ekstradan şunu da söyleyeyim. Esas olarak oyunu ilerletmeye yarayan URL'lerden öncelikli olan albüm ve magazin kapakları var. Burada da arabanızın modifiyesini puanlayan yıldız sistemi var. Eğer siz buradan istenen yıldız modifiyenize geçemezseniz oyunda ilerleyemiyorsunuz. Yani oyun belli bir noktaya kadar modifiyeyi zorunlu kılıyor. Şöyle bir şey var ama yaptıktan sonra eğer beğenmiyorsanız modifiyeli oynamayı ya da sade oynamayı istediğiniz modifiyeli kısmı normale döndürebiliyorsunuz veya sadeleştirebiliyorsunuz. Yani klasik bir şey bu normale döndürme muhabbeti ama söylemek istedim. Yapay zeka normal zorlukta kıvamında ve aşırı kolay arasında gidip gelmekte. Bazen 25-30 saniye fark atabiliyorsunuz. Bazense 1-2 saniyelik farkla kıl payı kazanıyorsunuz. Bundan açıkçası herhangi bir kötü yapay zeka çıkarımı yapamam. Çünkü genelde hata yaparsanız geçilme riskiniz yine fazla normal zorluk için. Zordaysa durum farklı. Aşırı zor ve zor zorluk için kıvamında arasında gidip geliyor. Yani bir arabayı maç boyu takip edip 1-2 saniye fark kaldığında son düzlükte geçebilirsiniz. Bazen de 10 saniyelik fark 3 saniyede kapanabilir. Bazen de felaket fark yiyebilirsiniz. Ben bile oyunda fark yedim. Yarışı tekrar ettiğimde de kıl payı kazandım. Yani dikkatli olmak gerekiyor. Zorluk olarak beğendiğim şey, oyunu normalde oynamak kolay mı geldi? Zoru alabiliyorsun istediğin zaman. Zor mu geldi? Normali alabiliyorsun. Kariyer modu için konuşuyorum. Bunu yapmak isterseniz garajınıza gidip oyunun zorluğunu değiştirmeniz yeterli. Geldi As Solist. Geldi yemeğin ana malzemesi. Hemen sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Underground 2'nin oynanışını 1'e göre az farklı beğendim. Detay isterseniz eğer, Underground 2 daha rafine yapılmış bir oyun kesinlikle. Bunda bir muhalefet gerekmiyor. 59 60 hatta 63 oranında gerekmiyor. Neyse konuya dönersem. Underground 2'de arabaların animasyonları oturtulmuş. Kamera sallanmaları giderilmiş. Bunun en büyük nedenleri kamera shake'lerini azaltmaları ve haritayı düzenlerken bağladıkları asetlerin köşelerinin veya kenarlarının daha az keskin olması. Onun dışında oyunda ne kadar hızlı olsanız da belli bir yerden sonra fazla hızlanamıyormuşsunuz gibi geliyor. Özellikle uzun soluklu sprint yarışlarında. Bu dediğim %20-25 oranında hatta 15 oranında başınıza gelir maksimum. Olması kötü bir şey onu söylemem lazım. Zaten bu kısma bu yüzden ekledim. Arabanın keskinliği çok hafif azaltılmış. Yani biraz daha az arcade yapmak istemişler belli oluyor. Yeni yola oturup keskin virajları düzgün alırsanız eğer hızlı dönebiliyorsunuz. Demek istediğim o değil. Underground 1'de direkt sağa dönmek istediğinizde dönebiliyorken Underground 2'de küçük bir delay oluyor ama tuş olarak değil. Bastığınız oyun direkt algılıyor ama hızlı olduğunuz için 4-5 metre sonra tam olarak açığa girebiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. 4-5 metre bile fazla gelebilir. Ölçmedim ki ama. Yapay zekalarda ilk oyuna göre bayağı agresif. Bilerek burada söylemek istedim çünkü oynanışınızı bayağı etkiliyor. Size çarpıp kaza yaptırmaya, sizi virajdan çıkarmaya veya sizi öne geçirtmemeye çalışabiliyorlar. Aşırı eğlenceli ve ben beğendim. Normal zorlukta o kadar agresif değiller. Driftlerde kaymanızı hafif zorlaştırmışlar, onu da söylemek istiyorum. Alıştıktan sonra çok yüksek skorlar yapabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. İlk oyunda söylemeyi unutmuşum. Oyunu manuel viteste oynuyorum. Eğer biraz daha zevk almak istiyorsanız oyundan kesinlikle manuel kullanın. Ben manuel seviyorum kardeşim. Böyle alacaksın.
Şaka bir yana gerçekten güzel manuel oynamak. Çünkü özellikle driftlerde ve keskin virajlarda iş yapıyor. Driftlerde açınızı aynı tutarak daha fazla kaymanıza, keskin virajlarda ise daha hızlı dönebilmenizi sağlıyor. Onun bir de timingi var. Dönmenin ortasındaki kısmın biraz ilerisinde vites atarsanız hızlanıp dönebiliyorsunuz gibi. Benden de ufak bir tüyo olsun sizlere efendim. Normalde bu kısmı eklemeyecektim ama yazmak istiyorum. İçimden geldi. Arkadaşlar başlangıç arabanızla oyunu bitirebilirsiniz. 240 SX veya Toyota Corolla AE86 namı değer Hachiroku'yu alırsanız tebrik ederim, oyunu bitirdiniz. Şöyle ki oyunda bu iki araba öyle güzel viraj alıyor ki diğer arabalardan genelde daha hızlı bir şekilde geçiyorlar o kısımları. Ben Hachiroku ile oyunu bitirdim. Herhangi bir itirazın var mı? Yok. Oynanış eğlenceli olunca fazla bir çeşitlilik aramanıza gerek kalmıyor. Fakat çok önemli bir sistemim var. Skyline, drag değil de circuit ya da drift'te daha başarılı olmalıydı. Yani Supra'yı katlaması biraz saçma açıkçası. Drag'da Pontiac, Mustang, Supra, RX-7 seçebilirsiniz. Drift'te Hachiroku veya 240 SX'ten devam. Diğer yarışlar için de aynısı geçerli diyebilirim. Keşke diğer arabalardan da Hachiroku'nun rakibi olacak arabalar çıksaymış. Dediğim gibi benim için çok önemli değil. Ama çıksa çeşitlilik olurdu, güzel olurdu yani. Ne olursa olsun. Burada da büyük ihtimalle diğer yarışçılardan farklı bir arabayla girelim ki herkes aynı arabadan kullanmasın demek istemişler gibi geldi bana. Ne kadar Initial D'den ilham aldılar bilmiyorum ama tamam derim böyle yapmak istedilerse de. Bosslarda genelde URL yarışlarında kapışıyoruz. Kalep haricinde. Kolay bir şekilde 10 saniye fark atıyorsunuz orada. Pontiac GTO kullandığı için benim de haşmetli Hachiroku'm olduğu için hiç zorlanmadım. Bosslar konusunda hayal kırıklığım var. URL yarışlarında kesinlikle boss arabalarını fark edebiliyorsunuz ama o kadar yani. Normal bir yarışçıdan farkları yok. Bizi beklerken herhalde hiç yarışmamışlar. Anlamadım, saçma yani. Niye o zaman bunlara oyun başında şehrin en güçlüleri diye tanıtılıyor? Mantıksız yani. Beğendiğim oyunlarda top 20 sıralamama girecek bir yapım kendileri. Yine de enine boyuna gördüğüm eksiklikler ve güzellikleri taraf olmadan aktarmaya çalıştım sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz. Canınız sağ olsun ama yine de kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim efendim.